Sümerler Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıkmış ve pek çok alanda ileri bir medeniyet kurmuşlardır. Sümerlerin kökeni, dili, kültürü, inançları ve yaşam tarzı hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Ama yaptıkları bazı buluşlar ve eserler sayesinde onların ne kadar zeki ve yaratıcı olduklarını görebiliyoruz. Videoya başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. YouTube üzerinden siz değerli izleyicilerimize çok daha kaliteli videolar üretebilmek için 1000 abone olmaya ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup bizleri destekleyebilir ve bu kanalda görmek istediğiniz video önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte Sümerler hakkında 15 şaşırtıcı gerçeği öğrenelim. İyi seyirler. 1. Sümerler çok tanrılı bir dine inanıyorlardı. Sümerler doğaüstü güçlere sahip pek çok tanrıya tapıyorlardı. Sümer tanrıları genellikle doğal olayları, gezegenleri veya meslekleri temsil ediyordu. Örneğin Enki su ve bilgelik tanrısı, Enlil hava ve fırtına tanrısı, Inanna aşk ve savaş tanrıçası, Utu güneş tanrısı, Nanna ay tanrısı, Ninhursak toprak ve doğum tanrıçası gibi. Sümerler tanrılarına tapınmak için Zikkurat adı verilen basamaklı tapınaklar inşa etmişlerdir. 2. Sümerlerde başörtüsü. Sümerlerde kadınlar başlarını örtmek için başörtüsü kullanıyorlardı. Başörtüsü kadınların hem güzelliğini hem de saygınlığını simgeliyordu. Başörtüsünün rengi ve şekli kadının sosyal statüsünü ve evli olup olmadığını gösteriyordu. Örneğin sarı başörtüsü giyen kadınlar kraliyet ailesinden veya soylu bir aileden geliyorlardı. Mavi başörtüsü giyen kadınlar ise genellikle rahibeydiler. Başörtüsünün uçları kadının evli olup olmadığını belirtiyordu. Uçları bağlı olan başörtüsü giyen kadınlar evliyken, uçları açık olan başörtüsü giyen kadınlar bekardı. 3. Sümerler'de Sevgililer Günü. Sümerler'de Sevgililer Günü diye bir kutlama yoktu. Ama aşk tanrıçası Inanna'ya adanmış bir festival vardı. Bu festival her yıl baharın gelişiyle birlikte düzenlenirdi. Festivalde Inanna'nın güzelliği, aşkı ve bereketi kutlanır, ona çeşitli hediyeler sunulurdu. Festivalde ayrıca Inanna'nın eşi Tammuz ile olan kutsal evliliği de canlandırılırdı. Bu evlilik toprağın canlanmasını ve hayatın devamını sağlıyordu. 4. Sümerler'de yere düşen ekmeği öpmek. Sümerler'de ekmek hayatın sembolü olarak görülürdü. Ekmek bereket tanrısı Tammuz'un etini temsil ederdi. Tammuz her yıl yaz mevsiminde ölür ve yer altına inerdi. Bu yüzden yaz mevsiminde ekmek yapmak yasaktı. Tammuz'un ölümünün ardından Inanna onu kurtarmak için yer altına inerdi. Inanna'nın dönmesiyle birlikte Tammuz da dirilir ve bahar mevsiminde tekrar ekmek yapılabilirdi. Bu nedenle Sümerler ekmek yapmayı ve yemeyi kutsal bir eylem olarak görürlerdi. Ekmek yere düştüğünde ise ona saygı göstermek için öperlerdi. 5. Sümerler'de domuzun haram olması. Sümerler'de domuzun haram olması diye bir kural yoktu. Ama domuz eti yemek pek yaygın değildi. Çünkü domuzlar kirli ve pis hayvanlar olarak görülürdü. Domuzlar çöpleri karıştırır, hastalık taşır ve kötü kokarlardı. Ayrıca domuzlar yeraltı tanrısı Nergal'in hayvanları olarak kabul edilirlerdi. Nergal savaş, salgın ve felaket tanrısıydı. Bu yüzden domuz eti yemek Nergal'in gazabına uğramak anlamına gelebilirdi. 6. Sümerler'de gelin odasının süslenmesi. Sümerler'de gelin odasının süslenmesi diye bir gelenek vardı. Ama bu süsleme bugünkünden farklıydı. Sümerler'de gelin odası, gelinin yeni evinin en büyük odasıydı. Bu oda gelinin hem yaşayacağı hem de misafir ağırlayacağı yerdi. Bu yüzden oda gelinin zevkine göre dekore edilirdi. Odaya genellikle renkli kilimler, duvar resimleri, heykeller, çömlekler, takılar gibi eşyalar konurdu. Sümerler'de gelin odası kadının özel ve saygın bir alan olarak kabul edilirdi. 7. Sümerler matematikte ve geometride çok ileriydiler. Sümerler sayıları bulan ve 4 işlemi kullanan ilk uygarlıktır. Ayrıca ondalık sistemi de kullanan ilk uygarlıktır. Sümerler matematikte 60 sayısını temel almışlardır. Bu yüzden bugün saatimizde 60 dakika, dakikada 60 saniye vardır. Ayrıca dairenin 360 derece olduğunu da Sümerler bulmuştur. Sümerler geometride de çok başarılıydılar ve dairenin alanını hesaplamayı biliyorlardı. 8.
Sümerler astronomide çok ileriydiler. Sümerler gökyüzünü gözlemleyerek gezegenleri, yıldızları ve takım yıldızları tanımışlardır. Ayrıca gezegenleri tanrılara benzeterek isimlendirmişlerdir. Örneğin Venüs gezegenine Inanna, Mars gezegenine Nergal adını vermişlerdir. Ayrıca Güneş'e Utu, Ay'a Nanna adını vermişlerdir. Sümerler ayrıca güneş saati ve su saati gibi saatleri de icat etmişlerdir. 9. Sümerler yaratılış ve tufan efsanelerine inanıyorlardı. Sümerler dünyanın ve insanlığın nasıl yaratıldığına dair pek çok efsane anlatmışlardır. Bunlardan en ünlüsü Enuma Elish adlı yaratılış destanıdır. Bu destanda başlangıçta sadece Apsu ve Tiamat adlı iki tanrının var olduğu anlatılır. Bu iki tanrının çocukları olan diğer tanrılar ise onları rahatsız etmeye başlarlar. Apsu çocuklarını öldürmeye karar verir ama Enki tarafından öldürülür. Tiamat ise intikam almak ister ve bir canavar ordusu yaratır. Bu ordunun başına da kocası Kingu'yu geçirir. Diğer tanrılar ise Marduk'u lider seçerler ve ona güç verirler. Marduk Tiamat'la savaşır ve onu ikiye bölerek gökyüzünü ve yeryüzünü yaratır. Sümerler ayrıca büyük bir tufanın yaşandığına ve sadece bir kişinin kurtulduğuna dair bir efsane de anlatmışlardır. Bu efsaneye göre tanrılar insanların gürültüsünden rahatsız olmuşlar ve onları yok etmeye karar vermişlerdir. Ama su tanrısı Enki, Ziusudra adlı bir insana rüyasında görünerek ona bir gemi yapmasını ve içine hayvanları almasını söylemiştir. Ziusudra bunu yapmış ve tufandan kurtulmuştur. Bu inanış İslamiyet'te var olan Nuh tufanı ile birebir aynıdır. 10. Sümerler edebiyatta çok başarılıydılar. Sümerler yazının icadından sonra pek çok edebi eser üretmişlerdir. Bunların arasında destanlar, şiirler, mektuplar, atasözleri, fıkralar, hikayeler gibi türler vardır. Sümer edebiyatının en önemli özelliklerinden biri ise lirik şiirdir. Sümer lirik şiirleri genellikle aşk, özlem, sevinç, keder gibi duyguları dile getirir. Ayrıca bazen de eleştirel veya ironik bir üslup kullanırlar. 11. Sümerler müzikte de çok ileriydiler. Sümerler müziği hem dini hem de eğlence amaçlı kullanmışlardır. Sümerlerin kullandığı müzik aletleri arasında lir, arp, flüt, davul, zil gibi çalgılar vardır. Sümer müziği genellikle heptatonik yani 7 sesli bir sistem üzerine kurulmuştur. Sümer müziğinin nasıl olduğunu tam olarak bilemesek de bazı kil tabletlerde nota yazılımları bulunmuştur. 12. Sümerlerde tıbbın önemi. Sümerler hastalıkların nedenlerini hem doğal hem de doğaüstü olarak açıklamışlardır. Sümerler hastalıkları tanımak ve tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Bunlar arasında bitkisel ilaçlar, cerrahi müdahaleler, kan alma, masaj, dua, büyü gibi yöntemler vardır. Sümerler ayrıca insan vücudunun bazı organlarını ve fonksiyonlarını da biliyorlardı. Örneğin kalbin kan dolaşımını sağladığını, karaciğerin safra ürettiğini, böbreklerin idrar yaptığını biliyorlardı. 13. Sümerler demiri işlemeyi biliyorlardı. Sümerler demiri işlemeyi bilen ilk uygarlıklardan biridir. Sümerler demiri hem silah hem de araç yapmak için kullanmışlardır. Sümerlerin demir işleme teknikleri o kadar gelişmişti ki bazı demir eşyalarının bugün bile paslanmadığı görülmüştür. 14. Sümerler birçok oyun ve eğlenceye sahiptiler. Sümerler sadece çalışmakta kalmayıp eğlenmeyi de bilen bir toplumdu. Sümerlerin pek çok oyun ve eğlenceye sahip oldukları bilinmekte. Bunlar arasında zar oyunu, tavla oyunu, satranç oyunu, piyon oyunu gibi masa oyunları, top oyunu, güreş, yarış gibi spor oyunları, dans, şarkı, tiyatro gibi sanatsal eğlenceler vardı. 15. Sümerler kadın haklarına saygılıydılar. Sümerlerde kadınlar erkeklerle eşit haklara sahipti. Kadınlar hem evde hem de dışarıda çalışabilir, mülk edinebilir, ticaret yapabilir, boşanabilir, miras alabilir ve hatta rahibe veya kraliçe olabilirlerdi. Sümer kadınları ayrıca kendi adlarına tapınaklara bağış yapabilir veya sözleşme imzalayabilirlerdi. İşte böyle arkadaşlar. Bugün sizlerle Sümerler hakkında konuştuk. Bu konseptte videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizler için daha birçok ilginç video hazırlıyorum. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.